Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim bugün size Amerika'da neler oluyor, orada son durum ne, S-400 krizinden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere Joe Biden ve ekibi yemin törenini gerçekleştirerek göreve başladı. Görüldüğü üzere de öyle ciddi bir kaos söz konusu olmadı Amerika'da. Ben de daha önce böyle bir beklentim olmadığını söylemiştim. Peki Joe Biden kim? Biraz bundan bahsedelim. Joe Biden'ın senatodaki geçmişine baktığımız zaman Amerika'ya göre daha gelenekçi, Amerikan muhafazakarlarından da denilebilir. Yani her ne kadar demokratların adayı olmuş olsa da, demokratlardan çıkmış olsa da bazı konularda muhafazakar olduğunu görmekteyiz. Bunların başında da kadın sorunları, kürtaj ve eşcinsellikle ilgili olan kısımlar geliyor. John Biden senatör olduğu dönemde eşcinsellikle ilgili, eşcinsel evliliklerle ilgili yasaya red oyu kullanmıştı. Bu önemlidir. Bizim açımızdan da dünya açısından da önemli bir duruştur aslında. Dolayısıyla buradaki duruşuyla biraz da küreselcilerle çelişiyor denilebilir. Yani küreselciler çünkü eşcinselliği biraz daha ön plana çıkarma taraftarı. Biden'la ilgili bir diğer dikkat çeken nokta da ekibi. Efendim Biden'ın ekibinde iki önemli isim dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi daha önce bahsettiğim gibi başkan yardımcılığı görevini yürütecek olan Kamala Harris. Kamala Harris'ten size daha önce bahsetmiştim. Şimdi herkes hemen hemen bütün stratejistler Joe Biden'ın öleceğini ve yerine Kamala Harris'in geçeceğinden bahsediyor. Eğer bir suikaste dair bir istihbarat almamışlarsa bu boş laf. Çünkü böyle bir şeyin hani bilinmesi çok imkan dahilinde olan bir şey değil. Yani yaş ortalamasından dolayı bunu söylüyorlarsa da Amerika'da yaş ortalaması yani ölüm ortalaması herhangi bir kaza olmadığı müddetçe 80-85'lere kadar ilerleyebiliyor. Ve Amerikan sisteminde öyle başkan öldükten sonra yerine hemen başkan yardımcısı geçmiyor. Geçici bir görev veriliyor başkan yardımcısına, ardından da seçim yenilenebiliyor, tekrar ediliyor. Dolayısıyla bu tez bana çok mantıklı gelmiyor, Amerika'yı bildiğim için en azından. Şimdi burada efendim aslında işin özünü incelediğimizde çünkü esastan bir şeyi tartmamız lazım, usulden değil. Yani esastır önemli olan. İşin özüne baktığımızda Kamala Harris aslında Joe Biden'ın fren mekanizması denilebilir. Joe Biden biraz daha katı, despot politikalar izlemeye başladığında Kamala Harris bunu böyle yapalım, bu böyle olmaz, şöyle yapalım diyebilecek bir isim. Yani biraz daha yumuşak bir isim Joe Biden'a göre. Joe Biden'ın o sert tutumuna göre biraz daha ılımlı, biraz daha orta yolu bulabilecek bir isim aslında Kamala Harris. Şimdi Kamala Harris'in bir diğer önemli özelliği de ilk seçilmiş başkan yardımcısı. Bu çok önemli bir faktör. Amerika'daki kız çocuklarını, özellikle Hint kökenli olması Hindistan'daki kız çocuklarını örnek teşkil edeceği ifade ediliyor. Evet, bu önemlidir. Yani bir kadının başkan yardımcılığına gelmesi Amerika'da başkan olabileceğinin de göstergesidir aslında. Olur veya olmaz bu ileriki konjektürel yapıyla ilgili bir durum aslında. Yani daha önce de belirttiğim gibi Kamala Harris acaba önümüzdeki dönemdeki lider profiline uygun mu? Yani önümüzdeki süreçte oluşacak siyasi konjektüre uygun bir isim mi? Bunları da tartmak lazım. Çünkü özellikle de 2023 sonrası çok ciddi bir siyasi konjektür değişikliği söz konusu olacak dünyada. Çünkü yönetimsel sistem değişiyor aslında. Siyasal sistem değişiyor, ekonomik sistem değişiyor, yönetsel sistem de değişiyor. Dolayısıyla oradaki profilden de size ayrıyeten bahsedeceğim. Joe Biden ekibinde dikkat çeken bir diğer önemli isim de Pentagon, eski Amerika Savunma Bakanı, eski Merkez Kuvvetler Komutanı, emekli orgeneral Lloyd Austin'i. Biden'ın ifadelerine göre bu iş için en doğru kişi o. John Biden'ın açıklamasına göre düşmanlarımız tarafından korkulan, müttefiklerimiz tarafından tanınan ve saygı duyulan bir isim demişti. Biri
demişti Agustin için. Şimdi Agustin Orta Doğu'da görev yapmış bir isim. IŞİD'e karşı Kürt grupların desteklenmesinde rol oynayan bir isim. Hemen burada bir antiparantez açmak istiyorum. Şimdi Türkiye'ye göre IŞİD de bir terör örgütü, PKK'da bir terör örgütü, YPG'de bir terör örgütü. Yani Suriye'deki hiçbir gruba ayırmıyor. Suriye'yi de değineceğiz ayrıyeten. Bizde böyle bir durum söz konusu. Yani bizim için IŞİD, YPG, PKK herhangi biri fark etmiyor. Hepsi terör örgütü grubuna giriyor. Terör örgütü listesinde. Yani Türkiye bunları terör örgütü ilan etmiş durumda. Amerika'ya göre ise IŞİD benzeri aşırı İslami militan gruplar terör örgütüyken PKK gibi, YPG gibi daha ırksal alanda faaliyet gösteren terör örgütleri ne terör örgütü olarak kabul etmiyor Amerika. Burada da bir ikiyüzlülük görmekteyiz. İkiyüzlü bir Amerikan politikası görmekteyiz. Bu hep vardı yalnız, ilk defa olan bir şey değil. Dolayısıyla burada bir antiparantez açmış olalım ve bu anekdotu da atlamayalım. Şimdi efendim bu ekibi incelediğimizde önlerine konulmuş 3 tane dosya var. Aslında çok dosya var ama 3'ü çok önemli. Yani 3'ü dünyayı da ilgilendiren, bizi de ilgilendiren 3 önemli dosya var. Bunlardan birincisi kadın hakları, eşcinsellere evlilik yolunu açan yasa tasarısı, kürtaj, bunlar var birinci dosyada. Şimdi Trump dönemine baktığımızda Trump bu yasayı onaylamamıştı. Yani eşcinsellere evlilik yolunu açan yasayı onaylamamıştı ve bu yasa askıda kalmıştı aslında bu dosya. Şimdi Trump döneminde askıya alınan bu dosya şu anda John Biden'ın önünde. Başta da belirttiğim gibi John Biden bakalım burada ne yapacak, nasıl bir tutum izleyecek. Çünkü senatör olduğu dönemde eşcinsel evliliklere yolunu açan yasa tasarısına red oyu kullanmıştı. Bu birinci ve en önemli dosyalardan bir tanesiydi. İkincisi de yeni dünya düzeni kapsamında oluşacak Orta Doğu politikası. Her fırsatta söylüyorum, yeni dünya düzeni Orta Doğu merkezli şekillenecek. Buradaki dosyanın içerisinde de biz varız aslında. Yani bu başlık altında yeni dünya düzeni ve Orta Doğu, Amerika'nın Orta Doğu politikası dosyasının içerisinde biz de varız. S-400 meselesi de var. Beraberinde Kotsa yaptırımları da bu dosyanın içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bu dosyayı biraz açalım. Amerika, Türkiye'nin Orta Doğu'da güçlenmesini pek istemiyor. Aslında Amerika bu bölgede hiçbir devletin güçlenmesini istemiyor. Çünkü efendim bu bölgeyi kaybederse kendi kabuğuna sıkışmak zorunda kalacak olan bir Amerika var. Kendi kabuğuna çekilmek zorunda kalacak bir Amerika var. Öte taraftan da Türkiye'nin Asya bloğuna yakınlaşmasını çok istemiyor. Hatta bakın, Türkiye büyüsün ama Asya bloğuna yaklaşmasın. Yani o kadar ki tehlikeli görüyor Asya bloğunu. Asya bloğunda tehlikeli gördüğü iki ülke var, Rusya ve İran. Türkiye'nin Rusya ve İran'la yakınlaşmasını istemiyor. Bu kapsamda efendim bize de Rusya'dan S-400'leri alırsanız size yaptırım uygularız diyor. Aslında yaptırımları size uygulamıyoruz. Siz bizim müttefiğimizsiniz. Biz yaptırımları Rusya'ya uyguluyoruz. Siz de onlarla alışveriş yaptığınız için ucu size de dokunuyor. Amerika bize bunu demek istiyor. Her fırsatta müttefiğimizsiniz açıklamasının altında yatan sebepler bunlar aslında. Yani alt metin bu aslında. Şimdi efendim burada da önemli bir nokta var. O da şu. S-400'leri Rusya'dan almayın. Aslında siz Rusya'ya yakınlaşmayın. Yani Rusya'yla ticaret yapmayın. Rusya'yla silah ticareti yapmayın. Biz sizinle yapalım o zaman. Bize uçaklarınızdan verin. Paralarını ödüyoruz. Onu da veremeyiz. Yani böyle bir ayak diretme durumu söz konusu. Onun da sebebi işte gelişmeyin. Yani siz büyümeyin. Şimdi burada bizde durum ise kötü komşu adamı mal sahibi yapar mantığıyla hareketle biz de kendi savunma sanayimizi, kendi savunma sistemimizi oluşturmaya başladık yavaş yavaş. Önemlidir bunlar. Yani şu anda Türkiye'nin savunma sistemi dünyayı ürküten bir savunma sistemi. Bu da bölgesel liderlik
adımları açısından önemli adımlardır. Bizim bu bölgede lider konuma gelmemiz açısından savunma sanayisinde özellikle de hava savunma sanayisinin geliştirilmesi önemlidir efendim. Burada efendim Türkiye'nin bölgesel liderlik konumu önemli. Coğrafya önemlidir. Coğrafya kaderdir, önemlidir. Şimdi Amerika'nın bu bölgeye ulaşabilmesi için en maliyetsiz, en kestirme yol Türkiye'den geçiyor. Daha önce de belirttiğim gibi kimsenin gelişmesini çok fazla istemiyor. Yani Çin, gelişen bir Çin var, Çin'in burada büyümesini istemiyor, Rusya'nın büyümesini istemiyor, İran'ın bu bölgeyi kontrol altına çok fazla almasını istemiyor. Çünkü bu devletler Türkiye'yi de yanlarına alırlarsa ve bu bölgede gelişirlerse Amerika'nın burada çok da bir işi kalmayacak. Yalnız Türkiye açısından zor bir durum söz konusu. Hiçbiri bizim yani özünde müttefiğimiz değil. Yani tabii ki devletler bir sevgi çerçevesinde ilişki kuramazlar. Menfaat ilişkileri kurulmak durumundadır. Amerika mı, Rusya mı, tercihler biraz daha bu noktada değişecektir ister istemez. Bu noktadan hareketle Amerika'nın Türkiye'ye olan bölgesel anlamdaki ihtiyacından kaynaklı ben Kotsa yaptırımları adı altındaki yaptırımların çok da ciddi olacağını, ciddi boyutlarda olacağını düşünmüyorum. Türkiye'yi de çok ciddi etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu durum biraz daha Türkiye'yi Asya bloğuna yakınlaştırır. Amerika da bunu çok fazla istemiyor efendim. Şimdi efendim gelelim John Biden ve ekibinin önündeki üçüncü önemli dosyaya. O da dünyadaki teknolojik gelişmeler, siber saldırılar ve ekonomi. Bu siber saldırıların içerisinde elektrik kesintileri de var. Ekonominin içerisinde dolarda durum pek iç açıcı değil. Dolar gittikçe dünyada değer kaybetmeye devam ediyor. Doların değer kaybetmesiyle ilgili olarak daha önce çok bahsettim. Nedenlerinden de bahsettim. Şimdi bir diğer önemli neden o da şu. Petrodolar sisteminin yavaş yavaş yerini petro-yuan sistemine bırakıyor olması. Aslında efendim Çin yavaş yavaş petrol piyasasını eline geçirdi. Yavaştan petrol piyasasını Amerika'nın elinden almaya başladı. Bu da çok Amerika'nın hoşuna giden bir durum değil. Yani petrodolar sistemi aslında petro-yuan sistemine dönmeye başladı. Hatta Çin diyor ki yeni dijital parayla ilgili bundan da bahsedeceğim. Benden alışveriş yapabilirsiniz. Bunun karşılığını da sanal para olarak ödeyebilirsiniz. Ben size Merkez Bankam'dan altın rezervi olarak altın karşılığı da gösterebilirim diyor. Şimdi efendim John Biden ve ekibiyle ilgili olarak ve Amerika ile ilgili olarak son olarak şunları söyleyebilirim. Ekibi özellikle incelediğimizde temel felsefe dışında, temel felsefe her zaman devam eder. Temel felsefe dışında Amerika'nın Orta Doğu politikası ciddi manada değişecek. Ekipten bunu gözlemliyoruz. Birincisi bu. Çünkü yeni dünya düzeni Orta Doğu merkezli şekilleneceği için herkesin bu topraklarda planları ve hedefleri var ve bu hedefler çelişiyor, çakışıyor ister istemez. Küreselcilerin ayrı bir planı var, Amerika'nın ayrı bir planı var, Çin'in ayrı bir planı var, derin Çin'in ayrı bir planı var. Dolayısıyla da bu bölgeye karışacak aslında Amerika değil. Bir diğer önemli nokta efendim o da şu. Şimdi Trump politikaları şöyleydi. Trump gitti, yerine Biden geldi. Biden politikaları böyle mi olur şeklinde de söylemler söz konusu. Şimdi Amerika'yı şöyle düşünün. Amerika'yı Şişli Levent metrosu gibi düşünün. Bir makinist seferini tamamlar, bitirir. Yeni bir makinist görevi devralır ve o da bir sefere çıkar. Şimdi Amerika böyle bir yer. Yani sistem kurulmuş, kurulu bir sistem var. Bu sistemin başına John Biden geçmiş, Trump geçmiş, değişen ciddi manada bir şey yok aslında. Amerikan politikalarını takip ediyorlar. Siz sistemi yönetirsiniz aslında. Pentagon söz sahibidir, Senato söz sahibidir. Birden fazla söz sahibi yönetsel sistem üzerinde kişi ve kuruluşlar var. Ne var? İyi polis var, kötü polis var. Bunu oynayabiliyor Amerika. Buna bakmak lazım. Yani bu iyi polis, kötü polis oyunlarına da bakmak lazım. İsimler tabii ki Amerika'nın
izleyeceği politikalara dair de bize ipuçları mutlaka ki veriyordur ve bunlar üzerinden değerlendirme yapmaya da devam edeceğim. Şimdi çok fazla talep var efendim. İstanbul Mutabakatı ile ilgili, kadın cinayetleri ile ilgili talepleriniz var. Değineceğim. Bunlara mutlaka ki değineceğim. Evet, gün geçmiyor ki bir kadın cinayetiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve sabah haberlerini takip ettiğimde, gazeteleri ve televizyonları takip ettiğimde yani en az 3 tane kadın cinayeti ve kadına şiddet haberi görüyorum. Bunlardan bahsedeceğim. Erken seçim olacak mı hocam diyenler var. Buna da değineceğim, mutlaka ki değineceğim. Utku arkadaşımız teknolojiyle ilgili çok soru üretiyor. Gençler özellikle teknolojiyle ilgili sorular yöneltiyorlar. Ona da değineceğim efendim. Gençleri kırmayacağım çünkü gençleri belki de en çok seven benimdir. Sizleri çok seviyorum efendim. Bundan dolayı rahat olun, değineceğim. Bizi izlemeye, bizi takipte kalmaya devam edin lütfen. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.